Arkadaşlar selamlar. Haftalık açılışlarımızı aldık. Önemli veriler ve önemli haber akışları var. Peki dolarda, altında, gümüşte ve kripto paralarda yeni haftada bizi neler bekliyor? İsterseniz gelin hep beraber değerlendirelim. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda 2 tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada, hisselerde al-sat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire al-sat yaparken, keza kripto paralarda hem spot hem marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni, bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Dostlar, önemli bir haftaya giriş yapmış bulunuyoruz. Bu hafta 26 Mayıs Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamızın faiz kararı gelecek. Gerçekten çok önemli. Türkiye saatiyle saat 2'de açıklanacak bu faiz kararı. Tabi piyasalar faizlerin sabit kalmasını bekliyor. Ben de herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Ne indirim ne de artırım yönde %14 olarak politika faizinin sabit kalmasını bekliyorum. Hani dolara baktığımızda haftayı 15.98 direncine takılan bir dolar var. 15.80'lere kadar satış yemiş durumda, hatta bir ara 15.68'leri dahi iğneledi. Peki bu satışın sebebi nedir? Bunları da konuşacağız. Merkez Bankası'nın özellikle faizleri sabit bırakması ne anlama geliyor? Piyasaları ne yönde etkileyecek? Bunlardan da konuşacağız. Bunun dışında veri olarak çarşamba günü saat 9'da FED kararları gelecek. Daha doğrusu FED'in toplantı tutanakları yayınlanacak. Bu da çok önemli. Özellikle FED'in aldığı kararlar dışında herhangi bir şey söylenirse, herhangi bir şey yazılırsa bu tutanaklarda da gerçekten bunun fiyatlamalarını yaşarız. O yüzden çarşamba günü saat 9'da da dikkat diyoruz. Bu tutanaklar gerçekten bazen çok önem arz edebiliyor. Özellikle FED toplantısının dışında bazı kararlar buralarda böyle ufak ufak insanlara açıklanabiliyor. O yüzden çarşamba günü saat 9'da da dikkat diyoruz. Şimdi dolar TL 15.98 direncine takıldı. Buradan satışların geldiğini görüyoruz. Son videolarda özellikle bu dirence dikkat demiştik. Hani dolar TL'de orta uzun vadede ben yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum ama burada bir dirence takılma ihtimalimizden bahsettik. Buradan gelebilecek satışlarda destek hatlarını konuştuk ki yine konuşacağız. Peki bu düşüşler nerede bitecek veya da işte geçici mi? Bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi piyasalarda bir de süper bono iddiası var. Nedir bu süper bono? Bir yıldan daha az vadede arkadaşlar yüksek faiz getirili ürünler. Şimdi süper bono çıkacak mı? Süper bono çıkarsa dolar TL çakılır mı? Kalıcı bir düşüş trendine girer mi? Herkesin kafasında bu tarz soru işaretleri var. Bunlar geçici önlemlerdir arkadaşlar. Yani şimdi evet, hani süper bono çıktığı takdirde kısa vadeli gerçekten yüksek faiz birçok insanın dikkatini çeker. İşte dövizden, altından, gümüşten birçok insan oralara geçiş yapabilir. Süper bonoya geçiş yapabilir o yüksek faizi almak için. Veya da işte mevduatlardan çıkışlar olabilir, borsadan çıkışlar olabilir. Bunlar süper bonoya giriş yapabilir. Ama bu dolar TL'deki etkisi geçici olacaktır. Şimdi dolar TL'yi sadece iç piyasadaki para yükseltmiyor veya da iç piyasadaki eylemler yükseltmiyor. Dolar TL'nin etkilendiği birçok olay var arkadaşlar. Mesela FED toplantıları çok önem arz ediyor. FED faiz artırıyor. Dünyada doların değeri artıyor. Dolar endeksinin değeri artıyor. Ne oluyor? Dolar TL'ye karşı değeri artmış oluyor arkadaşlar. Daha sonra bir sürü dış borcumuz var vesaire. Bunlara hiç giriş yapmıyorum bile. Yani sadece süper bono ile çözülecek işler değil bunlar. Tabii ki bir geri çekim olabilir. Tabii ki bir düzeltme hareketi olabilir. O seviyeleri de konuşacağız ama kalıcı bir düşüş veya da dolar TL'nin çakılacağı yönündeki söylemler bana çok saçma geliyor ki benim böyle bir beklentim yok. Süper bono çıksa bile etkisi geçici olacaktır, sınırlı olacaktır. Şimdi Türkiye'de bakın enflasyon oranları arkadaşlar dünyada 5. sıradayız. En yüksek enflasyona sahip ülkeler arasında %69.97 enflasyonumuz var. Daha bugün Merkez Bankası katılımcılarıyla yapılan ankette yıl sonu enflasyon beklentimiz %58'e yükseldi. Bakın bir önceki ay yıl sonu enflasyon beklentileri bu katılımcıların %46 idi. Dolar TL'de yıl sonu beklentisi 17,57 TL'ye yükseldi. Bir önceki ay 16,85'lerdeydi.
Yani bakın, Merkez Bankası katılımcıları bile enflasyonda yıl sonu bir düşüş beklemiyor. Şimdi hani süper bono çıktı çıkmadı, işte yüksek faiz getirili ürünler, kısa vade, tabii kısa vadede etkisi olacaktır ama maalesef bakın, bu kadar yüksek enflasyon varken, düşmesi beklenmiyorken, ki dünyada daha fazla artması bekleniyorken biz %14 politika faizi veriyoruz. %14 politika faizi ne demek? Siz %70 enflasyona %15 faiz veriyorsunuz. Yani siz faize paranızı yatırın ama biz size enflasyondan koruyamayız diyoruz, demektir bunun Türkçesi. O yüzden dolar TL'de bu süper bono vesaire, bunların etkisi geçici olur arkadaşlar. Yani faizleri yükseltmeden, faizleri artırmadan dolar TL'de kalıcı bir düşüş beklemeyin. Maalesef bizi faiz vuracak. En sonunda faizi daha çok artırmak zorunda kalacağız. Bu faizler eninde sonunda artacak. Bakmayın siz şimdi Merkez Bankası'nın faizleri sabit bıraktığını, es geçtiğine. Dolar TL'de yeni rekor seviyeleri test edildiği zaman, işler bir tık kontrolden çıkmaya başladığı zaman, o zaman devreye girecek ve mecburen faiz artıracağız ve şu an artırmadığımız faizden dolayı biz daha yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya kalacağız. Buna mecburuz arkadaşlar. Yani işin sonunda bu tarz bir şeyle muhtemelen karşılaşacağız. Peki dolar TL'de işte süper bono çıktı, geri çekilme olur mu? Olur tabii. Hani piyasada bir dövizden kaçış olur. Özellikle bu yüksek faizi almak için. Tabii bu süper bonun etkileri de o zaman tartışılır. Bakın, daha çıkmadı piyasaya. Daha söylentiler var. Onu bir kere söyleyeyim. İşte bu süper bono, insanlara o kadar yüksek faiz vereceksiniz, bunun hazineye yükü ne olur? Bunlar tartışılmaya başlanır. Bankalara yükü ne olur? Bunlar tartışılmaya başlanır. Bankalar bir ülkenin kalbidir. O yüzden buralarda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar, en önemli riskler bunlardır arkadaşlar. Peki işte süper bono çıktı. 15.98'i geçemeyen dolar TL nereye gelir? 15.50'ye gelir, 15.20'ye gelir ama 15.20'nin altını ben beklemem arkadaşlar. Yani düşüşler geçici olarak ben görüyorum. Bakın, çünkü o kadar dış borcumuz var. İç piyasadan dolar alıp devlet bu borcu ödemek zorunda. Kurum kuruluşların bir sürü borcu var. Enflasyondan korunmak isteyen insanlar dövize yöneliyor. Böyle bir ortamda doların çok fazla bir düşüş göstermesini ben beklemem. Süper bono çıktı diyelim, 15.40 15.20 dip olur yine ve bu da bir kesim için alım fırsatı olur ve dolar TL tekrardan zamanla toparlayarak 15.98 direncine yönelir. Orayı kırar, 16.50 ve 18'lere doğru yol alışı devam eder. Şimdi dolar TL'de ve süper bononun etkisini konuştuk. Çıkarsa bu olur, çıkmazsa şu olur diye. Bir de piyasa bakın şu an bunları fiyatlamaya başladı. Hani bir de çıkmadığını düşünün. O zaman piyasa ters köşe olacak ve işte bu fiyatladı, süper bono çıkacak diye fiyatladı doların düşüşü. Tam tersine yükseliş bizi bekleyecek. Bu da tabii ters etki yaratır. O yüzden süper bono çıkmazsa bu da piyasalarda tabii dolar TL yukarı yönlü götürür. Şimdi dolar TL'de peki şu an piyasadan ne bekliyoruz? Dolar TL'de yükselişlerin devamını bekliyoruz. Geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Her bir TL'de kendisine bir bayrak formasyonu yapıyor. Belirli bir bantta takılıyor. Mesela bakın, şurada 13.90'larda bir direnç vardı, kırdı. Nereye gitti? İşte 14.90'ları. 1 TL artış gösterdi. 14.90'ı kırdı. Şimdi 15.90'a gitti vesaire. Neyse, şuradaki 14.90 bandına bakalım. 14.90'lı direnç oluşmuştu. Aşağıda ise 14.50'leri destek yaptı. Haberler düştü. Olumlu haberler, dolar TL 14.50'ye indi. Olumsuz haberler düştü, 14.90'a indi. Olumlu haberler hop 14.50. Bu aralıkta takıldı, daha sonra kırdı gitti. Burada bir direnç vardı. Burada bir müdahale vardı. Burada bir satış baskısı vardı. Ve eninde sonunda kırdı. Gene aynı şekilde 14.90'a takıldık. 15.90'a 15.98'e takıldık. Aşağıda 15.65 desteği var. Bir aşağıda 15.50 desteği var. Yani dolar TL şu anki mevcut durumda en fazla 15.60, 15.65. Bir tık daha böyle sözlü söylemler, müdahalelerle 15.50. Bu aralıkta takılması devam edecektir. Belli bir süre 15.98 ile 15.50 arasında gitgeller yapabiliriz. 15.65 arasında. Daha sonra toparlayıp yukarı yönlü gitmesini bekliyoruz. Bakın, burada bir e, yükselen trendin kırıldığını görebiliyoruz. O yüzden burada bir darbe aldı. Belli bir süre 15.65 ile 15.95 arasında git gel yapmasını bekliyorum ben. İlerleyen zamanlarda toparlayacaktır ama birkaç hafta bu aralıkta oyalanabilir. Daha sonra yükselişlerin
devamını bekliyoruz arkadaşlar. Peki şimdi buradan hemen Euro TL'ye bakmak istiyorum. Euro'da ise ekstra yükselişler görüyoruz. Dolar endeksi çok fazla geri geldi. Dolar endeksindeki o geri çekilme beklentimiz gerçekleşiyor. Özellikle bir de 102.40'ın üzerine atamazsak bakın birkaç gün içinde 101.30'lara düşeriz. Bu da Euro TL'ye daha fazla yarar. Çünkü parite yukarı yönlü gidiyor arkadaşlar. Euro lehine gidiyor. Bu da tabii ki Euro'ya daha fazla yarar. Şimdi 16.60 üzerine kaldıkça ki kalacağını ben düşünüyorum. Buraya destek yapacaktır. Hedefimiz Euro TL'de 17.80'ler olarak düşünüyorum. Hemen buradan altına geçmek istiyorum. Altındaki yükseliş beklentimizi zaten ben dile getirmiştim. Özellikle günlüklerdeki, haftalıklardaki yükseliş trendine dokunup oralardan tepki aldığımızı belirtmiştik. Ons altında yükselişlerin devamını bekliyoruz. 1850 üzerinde de attık. 1876 ikinci hedef, 1900 dolarlar ise üçüncü hedef diyebilirim. 1900 dolarlara doğru yükselişlerin devamını bekliyoruz. Çıkışlar devam edecektir. Altın tarafında yukarı yönlü beklentimiz devam ediyor. Şimdi ben size dijital altından da bahsettim. Geçen haftaki videolarda PAXG'yi önerdim. Özellikle ons altına stabil bir coin'dir. Ons altını nasıl alabiliriz diye soranlara PAXG'yi önerdim. O zaman alanlar 1800 dolardan şu an güzel bir kar elde etmiş durumdalar. 2000 dolara kadar tutmaya devam arkadaşlar PAXG'de. Şimdi gram altın 955'leri test etti. Buradan bir hafif satışlar var. Çok normal. 925 direncini en son kırmıştık. Destek yaptık. Şimdi 1000 TL'ye gidiyoruz. Gitgeller illaki olacaktır. 925 her yaklaşma alım fırsatıdır. En son alımımızı 900 TL civarlarından yaptık. Bunu da 2-3 hafta boyunca videolarda sürekli dile getirdim. Alın dedim. Buradan altın alınır. Borcu olanlar için, düğünü olanlar için fırsattır dedik. Şimdi 925 destekli. 925'e gelirse tekrar alırım ben. 1000 TL hedefi koyuyorum. Uzun vadede yani ben işte altın alacağım 3 ay, 5 ay, 1 yıl tutacağım diyenler için 1470 TL hedefim var. O hedeflerine geldiğiniz zamanla konuşacağız arkadaşlar. Orta ve uzun vade için diyorum bakın 1470 hedefine. Gümüş dolar 22.20 direncini zorluyor. Kıracağız. Burayı da kıracağız. 23.80'ler bu hafta hedef. Onu belirteyim. Gram gümüş TL tabi bununla beraber sıçrayacak. Nereye sıçrayacak? 11 TL destekli 12.30'a bu hafta ya da önümüzdeki hafta gelmesini bekliyorum. Şimdi dolar endeksini değerlendirdik. Buradan hemen Bitcoin'e geçmek istiyorum. Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar bakın 28.800 desteği çok güzel çalıştı. Şimdi dolar endeksine baktığımız zaman ben dolar endeksini özellikle kripto paralar açısından çok önemsiyorum. Hani 102.40 altında kalmayı başarırsa 101.30'lara kadar gevşeyecektir dolar endeksi. Bu da kripto paralardaki satış baskısını daha fazla azaltacaktır. Üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Özellikle Bitcoin'e yarayacağını ben düşünüyorum. Yani artık Bitcoin'de bakın buradan çıkışlar başladı. 28.800 destekli 33.000 daha sonra da 35.000 dolara doğru bu hafta içi veya da gelecek hafta içi artık beklentim dahilinde 28.800 destek yaptık. Birkaç haftadır bunu tekrarlıyoruz. Artık 33.000 35.000 dolarları ben kendi adıma bekliyorum. Şimdi işte altcoin'lerden neler değerlendirilebilir vesaire. IOTX benim çok hoşuma giden bir coin. Bakın Bitcoin biraz çıkıyor. Çok güzel tepkiler veriyor. Şu an 4 cent civarlarında. Özellikle 4,5 sente de geçmesini bekliyorum. Bakın Bitcoin'deki bu atakla beraber çarpı 2'ye yakın bir şey yapabilir. 8 centlere doğru çıkış bekliyorum. IOTX çok güzel bir coin'dir ve bunda da önümüzdeki dönemlerde patlama bekliyorum. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Altcoin olarak şimdilik bunlara değinebiliriz. Daha farklı coinlerde değineceğiz tabii ki. Özellikle Bitcoin şöyle bir 33.000 dolar direncine bir gelsin, oralar geçilsin. Daha güzel coinleri de konuşacağız. Daha güzel fırsatları da konuşacağız. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Piyasalardaki son durum bu şekilde. Hoşça kalın arkadaşlar.